Günaydın arkadaşlar, merhabalar. Bakın şu anda yine Manavgat'tayım. O deniz kaplumbağaları merkezine doğru yürüyorum. Buraya gelmek istedim. Hani hem duş vesaire faaliyetlerden faydalanmak, karavanı bir toparlamak, elektrik vermek için buraya geldim. Evet, deniz kaplumbağaları merkezine geldik. Geçen sefer kimse yoktu geldiğimizde. Şu anda biraz kalabalık gibi. Bir aktivite var. Gidip bir merhaba demek istiyorum ben de. Hadi bakalım. Evet bakın. Şu anda burada böyle bir birliktelik var, topluluk. Nasıl geldin sen öyle? Öyle değişik. Merkezin desteğinde bulunan arkadaşlar toplanmışlar burada hep beraber. Böyle bir seher burada. Thread the Globe burada. İşte bu merkeze böyle yardımda bulunan insanlar. Thread the Globe'u gördüğüm için çok mutlu oldum. Ben de şöyle bir çekmek istedim. Can I take your video? Okay. You can film anything. Yeah, let me show you. Hey! Because I'm a follower of you, so I also say yes, let me. Merhaba! Evet arkadaşlar, Thread Globe'u gördüğümüz için çok mutluyuz. Hep beraber buradayız. Öncelikle çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Can you turn some? Şimdi böyle görüyor. She's a professional. Buraya gelmeniz bizim için büyük bir destek. Her şey bitti dediğim gün bir kadın seslendi ve bir adam dedi ki biz buradayız. Karettalar global bir problem dediler. Bugün burada bu kadar çocuk eğitim alabiliyorsa bunun sebebi Thread the Globe'un başlattığı kampanya ve bu kadar değerli insanın burada olmasıdır. Her baktığımda gözlerim doluyor. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok güzel bir konuşma. Teşekkür ederiz. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you, Saher. Without Saher, there's no project. You're the most important one. Huh? We can all together, everything doing. I know it. Yes, I know this. Oh, yeah. When the people That, you know, I'm so happy and everything is so wonderful and everything is good. But if somebody touches my turtle, This is good. Ya çok güzel bir gün buraya gelmiş olmanız çok güzel her şeyden önce. İnsan kendini yalnız hissetmiyor. Burada hep birlikteyiz. Ben sadece hayal ediyordum aslında. Bu inanılmaz bir şey. Bu kadar insanın bir araya gelmesi çok inanılmaz. İnsan neye çok seviniyor biliyor musunuz? Kan bağı değil de hani can bağı varmış. Ben öz kardeşlerimi aramıyorum. Meryem'i düşündüğüm kadar. 2 weeks ago, I was here, but the weather was bad. Okay, rainy. I couldn't see you. I came inside even. Okay, but you were not here. Almost 2 weeks ago, and I wrote something to Thread the Globe. I said them. I was there, but I couldn't see Seher. But you did a great job by supporting her. Okay. And he answered me, okay? He said, we will be around. I mean, around, let's say, if you are around also, you can join us, something like that. For that reason, I am here now. Can you imagine? Thank you for coming. I thank you, I thank you, I thank you. It's yeah, we appreciate the support because one person alone cannot make a change, but as a group, as a team, as a person, as humanity, we can do something and change everything. Exactly. And if you imagine an old building that everybody looks, we must protect it, but if it falls down, you can build it again. But the turtles, when they're gone, they're gone. You cannot build this again. This is something that is more precious than diamonds or architectural beauty. It's so much more important. Exactly, exactly. It's life. It has soul and heart. We have to protect Seher so she can protect the turtles. So any support, we appreciate you. Thank you. I will do my best in order to, let's say, help you through my videos. I mean, Thank you. so Even is that
Even Just if you sharing the support or story. share it, and one more person helps, and one more, And one we more are dollar in the responsible. donation box. Yeah. Exactly. It all helps. It all helps. Yeah. And even just coming and hugging Sahar and saying, you are not alone, we Yeah. are with you, Yeah. and bringing food or bringing a plastic bag so she can clean the beach. I've just been talking to this fantastic couple from England, and they were like, what can we do? How can we help? And I said, she needs white hammerite paint for the metal, and they're like, yep, we're on it. And just, you don't have to give your time, you don't have to give your money, just a gift or anything, or a hug. Exactly. Anything. Exactly. Yeah. It's massive. You are great. As always. Çok teşekkürler. Hakan Sert profesörümüz bize Evet. en büyük destek akademik anlamda ondan geldi. Ne güzel. O anlatırsa daha iyi anlatacaktır. Merhaba. Merhabalar. Ben şimdi kaplumbağaların ne zaman başlıyor yumurta dönemi? It's okay. Kaplumbağalar Mayıs'ın başında. Evet. Buralar şimdi zaten geldiler şu anda. Mayıs ayında çiftleşmeye başlıyorlar. Evet. Bu tarihlerden itibaren, ilkbaharın başlarında. Daha sonra Mayıs'ın başlarında karaya çıkmaya başlıyor erginler, dişi erginler. Erkekler çıkmıyor hiçbir zaman. Hayatlarında bir defa dışarı çıkar bunlar. O da bu dönemlerde, yumurtlama dönemlerinde. Kuma çıkarlar. Kumda çok uygun bir yer bulurlar. Ve o uygun yer nedir? Sıcaklık ve nem açısından. Çünkü yavruların üstünde kuluçka yatmıyor bunlar kuşlar gibi. Kumun sıcaklığına bakıyorlar, kumun nemine bakıyorlar. Oraya kazıyorlar. Yani burnundan da bunun şeyleri var. Bunu algılayan sistemleri var. Onlar sayesinde en uygun yeri buluyorlar. Oraya yumurtluyorlar. Kazıyorlar tabii. Kazdıktan sonra yumurtluyorlar. Ve derinliği şurada gördüğünüz gibi bir yarım metre. Ha, burası normal bir kaplumbağa yuvası değil mi? Evet. Şurada mesela o da başka bir şey. Şu derinliğe kadar kazıyorlar. Böyle armut gibi çıkıyor aşağısı. Bunu tabii çok zor kazıyor. Bir saatte falan kazıyorlar. Ve buraya 100 civarında yumurta bırakıyorlar. Bazıları 60, bazıları 110, 120 de olabiliyor. 100 civarında ortalama yumurta bırakıyorlar. Pimpon topu büyüklüğünde yumurtalar. Bunlar Oh yeah, nice. Yeah. 2 ay. Kadar kum altında. İlk gelen 2 ay sonra çıkıyor. Mesela Mayıs'ta geldi. İşte Haziran, Temmuz'da çıkıyor. İşte Temmuz'da geldiyse Yani Ağustos, Temmuz'un Eylül. birinden Ha. itibaren başlıyorlar. Yani Temmuz'da geldiyse işte Eylül, Ekim, Eylül gibi falan çıkıyor. Yani en son Eylül'de bitiyor zaten. Eylül bitiyor. Hava soğumaya başladı. Büyüklükleri de bu civarda oluyor zaten. Tabii, Değil mi? Bunlar gerçekçi bir şey yani. Böyle. Biraz daha büyük olanlar Daha da büyük. var, küçük olanlar da var. Şeylerdeki gibi. Kuş gibi üstünde yatmıyorlar. Bunu kendi kendine kumun sıcaklığıyla, nemiyle çıkıyor. Zarar görenler var bunlarda. Niye zarar görüyorlar? İşte yuvanın üstünden bir araba geçerse mesela veya bir hayvan kazarsa, domuz gibi falan hayvanlar burada yok ama bazı yerlerde oluyor onlar. Martılar yavru çıktıktan sonra bunları gündüz çıkarsa, mesela geceyi, normalde gece çıkıyor bu yavrular. Gündüz çıkarsa martılar, kargalar bunları yiyor. Evet. Ama gece çıkarsa Does it work now, tehlikeli. O yüzden baby? gece çıkıyorlar zaten, bizi yemesinler diye. Gece de şöyle bir sıkıntı var, ışığa gidiyor bunlar. Işık şu yan tarafta gördüğünüz yol kenarında mesela ışıklar açık kalırsa gece o tarafa gidiyorlar, yanlış yöne. Yolda eziliyorlar. Tabii normal karanlık doğal ortam olursa, gece ışık yakmazsa, araba geçmezse denize gidiyorlar, Evet. parlıyor deniz böyle. Evet. Böyle ay ışığı. Yakamızı. Ona gidiyorlar. Denizde de bunun şeyleri var, doğal ormanları var. Onlar önemli değil. Yani bunlar nesil en çok nesil tüketenler ışık. Ondan sonra yuvanın üstünde ezilmesi yuvanın. İnsanlar basınca bir zarar Yok, oluyor mu? insana başka zarar yok. Kazarlarsa mesela yumurta yapıyoruz ya, işaretliyoruz, zarar görmesinler diye. Bazı insan merak ediyor, bu yumurta nasıl bir şey? Kazayım bakayım diyor, nemi bozuyor, sıcaklığı bozuyor mesela. Orası mesela bir yuva mı şu anda? Şu anda değil, gösteri amaçlı Ha, öğrencilerimize anladım. göstermek için. Öyle kapatıyorsunuz ama. Bu şekilde işaretliyoruz yuvanın üstüne, böyle tabela takıyoruz. Yabancı dilde, Türkçe ve bilgi işaret, hangi tarihte bırakıldığı falan. Bizim açımızdan da böyle bilgi topluyoruz, bilimsel bilgiler topluyoruz. Hangi yuva, kaç tane yuva çıkıyor. Bazen 100 yumurta bırakıyor, 50 tanesi çıkıyor. Bunların dişi erkek olması sıcaktan mı bağlı? Evet, o da var. Onu söyleyecektim. Dişi sıcak kumlarda çıkıyor. Hava mesela ısındığı zaman küresel ısınma oluyor diyoruz ya. Evet. Mesela dişilerin daha çok olacağını düşünüyoruz. Erkeklerin azalacağını düşünüyoruz ileride. Bu da tabii neslini tehlikeye sokan şeylerden bir tanesi bunun. Ne kadar sıcak olursa o kadar çok dişi çıkıyor. Orta olursa, soğuk olursa erkek çıkıyor.
so he's now. Ortalama ne kadar yaşıyorlar? Bir de onu sorayım. Ha, bunlar tabii doğal şartlarda ne kadar yaşıyor kimse bilemez onu. Çünkü gidiyor hayvan, onu bir daha kimse bulamıyor. Yani. Evet. Verici taksan bile 2 sene 3 sene pili gidiyor vericinin, ondan sonra pili bitiyor yine bulamıyorsun. Ama yakalanan kaplumbağalar vesaire, hani kıyıya çıkanları Yakalan 100 yaşından 80 yaşına kadar yaşayanlar var. şeyden anlaşılıyor mu böyle kabuğuna baktığınız zaman böyle kaç yaşında Tabii oldu? büyüme orantısını buluyorsunuz. Küçükken şu kadar, ortalama bu kadar. Bu bir büyümüş, 90 santim kadar çıkmış. Yılda şu kadar büyüse ortalama yine tam tahmini oluyor. Ama yaklaşık yaş bilinebiliyor yani. Ortalama 60-70 kaç oluyor? 70-100 arası. 70-100 arası. En çok yaşayan 100 işte. Ama mesela kuşlar da öyle. Kuşlara baktığımız zaman serçe kaç sene yaşar? Kafese koyuyorsunuz 10 sene yaşıyor. Dışarıda bir senesi yaşıyor. Doğru, doğru, doğru. Düşmanları çok çok. Doğru, bunlar. doğru. Ortalama 70 diyelim onlara. 70 insan gibiler İyi, neredeyse. iyi, tabii, kocaman. Yani bir 50 kilo oluyorlar, bir gübre çuvalı kadar oluyorlar Evet, yani. evet. Çok güzel ya. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Şimdi haftanın 5 günü her gün ortalama 4 ile 5 ders veriyoruz. Çocuklara hem rozet dağıtıyoruz hem de kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Bu sahilleri temizliyor bu çocuklar. Çocukların eline birer bez verin. Komple tek tek sahilleri temizlerler. O kadar başarılılar. Yeni gençlik yani yeni nesil bizi asıl kurtaracak olan. Çünkü kendi dönemimizi biz kaybettik. Kesinlikle. Yeni nesil çok büyük. Aynen. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz bu arada. Yani hakikaten. Ya şimdi şöyle oldu, nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Bunun hem yurt dışı ayağı, Meryem ve Chris ve Laylas gibi çok insan geliyor. Evet. Türkiye'de hem biz olduğumuz için bir de bunun bir akademik ayağı var. Asıl en zor olan işte projeler, raporlar, o kısım o kadar sağlamız ki çok güveniyorum o kısma. Karitalarımız artık raporlanıyor. Manavgat sahilleri ilk defa raporlanıyor. Bunun kadar güzel bir şey yok. Bir tek yani karita olarak düşünmeyin. Sahillerimiz, kum zambakları, Akdeniz fokları, Manavgat Irmağı her şeyden bir proje çıkartıyor sağ olsun proflarımız. Bu konuda çok başarılılar. Kesinlikle. Hani siz kaplumbağalar için çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Aynı zamanda ülke tanıtımı için de çok büyük bir iş bu. Aynen. Yani bak hani dünyadan insanlar geliyor buraya. Onlar böyle bir yayın yapıyorlar. Bu sadece Türkiye'den değil her yerden izleniyor bu bir İstihdam şekilde. için büyük bir katkı. Yani evet. burada böyle bir yapı oldu, işte kaplumbağalar oldu, Manavgat'ta böyle bir sahil oldu. Herkes öğreniyor bunu. Hani sahilinizde çok güzel şeyler yani. Sadece Bunun gibi kaplumbağa değil yapılar, yani. Türkiye'de Kaplumbağa diye Türkiye'de bakmayın bunun böyle. gibi yapılar Aynen. var, birkaç Evet. tane var. Evet. Ama şu an en ünlü olma, en böyle büyük yapı olma gayreti içerisinde olan biziz. Diğerlerine geçeceğiz inşallah. Patara'da da var galiba değil mi? Orada da bir kaplumbağa şeyi yapmışlar. Hastanesi falan yapmışlar galiba. Öyle bir şeyler İstoz'un duydum. da var. Ha, anladım. Evet. Pamukkale Üniversitesi yapıyor. O da bayağı büyük bir dernek bizim gibi. Bizden daha eski olduklar, şu an daha ilerideler. Ama biz ileride Türkiye'nin bu konuda en gelişmiş yeri olmayı düşünüyoruz. Hadi Tabii bakalım, yarış hayırlısı. yapmıyoruz. Yarış yok aramızda. Yani onu geçmek istiyorum. Türkiye'ye faydalı olmaya çalışıyoruz. Bence bu son 2 yılda gösterdiğiniz terakkiye bakılırsa böyle şey olacak yani böyle bayağı iyi olacaksınız, İnşallah başarılı daha güzel olacaksınız. koruruz. Yani. Onunla İnşallah. başındayız biz. Daha güzel koruruz, daha güzel eğitiriz öğrencileri. Yoksa bizimki bir yarış değil. Güzel bir yarış, pozitif bir yarış var. Yarış Daha olsun iyi, ya. daha iyi hizmet Herkes olsun. katılsın yarışa yani. Daha iyisi Hizmet olsun. için yani. Aynen, aynen. Buraları daha iyi temizlemek, daha iyi korumak. Burada da bir değerimiz var. Herkes bulunduğu yeri korursa bu Türkiye'deki bu hayvanların koruma altına alınması daha kolay olur. Kesinlikle, kesinlikle. Evet arkadaşlar. Deka Folk Merkezi'ne yaptığım gezi bitti. Şimdi otele doğru dönüyorum. Şimdi çamaşır işlerimi halledeceğim. Bakın Deka Folk rozetimi de aldım Seher'den. Çok mutlu oldum. Thread the Globe, Marianne Chris ikilisini gördüğüme çok memnun oldum. Çok keyifli bir gün geçti. Foklarla ilgili bilgi edindim. Şimdi yavaş yavaş karavanıma dönüyorum. Evet arkadaşlar bugün Deniz Kaplumbağaları Merkezi'ndeydik. Dek Kap Center'daydık. Güzel bir gün geçirdik. Biraz geç geldim. Saat 7.30 olmuş. Onun için var olanla yetineceğim. Bakın bir biftek koydum. Biraz su istiyorum. Noodle'lardan yapacağım tavuk aromalı. Öyle bir yemek olacak. Hızlı, quick bir yemek. Domatesim var, biberim var, biftek var, bir de noodle'ım var. Evet, böyle bir yemek yapacağız. Bugün de böyle geçireceğiz.
Evet, Boğaz Otel'den çıktık. Geçen sefer burada kalıp ve burayı da çektiğim için bu sefer çekmedim arkadaşlar. Bu sefer gelmemin nedeni hani biraz depoları boşaltmak, çamaşır yıkamak, duş almaktı. Aktivite bloklu buluştuk. Gördüğünüz üzere. Şimdi buradan Side üzerinden Antalya'ya gideceğim. Side'yi vurmak istiyorum. O zaman da görmedim orayı. Sonra halini merak ediyorum. Şehri bir turlayacağım. Oradan da Antalya Konyaaltı'na geçeceğiz. Evet arkadaşlar, günaydın. Bakın şu anda Side'deyiz. Otoparka park ettim arabayı. Böyle çok güzel bir bahar manzarası var, onu göstermek istedim. Bakın arabamız da ileride. Şimdi biraz etrafı keşfedeceğim. Size de göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi Side Antik Kenti'ne geldik. Gezmeye başlayacağız. Bakın ben size şöyle bir ön görüntü vereyim. Çok güzel. Çok güzel. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış çeşmeymiş burası. Antik kentin giriş kapısının hemen önünde yer almaktaymış. Duvarların içerisinde olmuş yarım yuvarlak üzeri kubbeyle örtülü 3 hücreler oluşmaktadır. Havuz önünde yer alan meydana 3 tarafından basamaklarla çıkılmaktadır. Anadolu'nun en görkemli çeşmesi olan Side Çeşmesi'nin çok yakın benzeri İtalya'da Septimus Severus zamanında yapılan çeşmedir. Tarihi olarak erken olması nedeniyle Side Çeşmesi önce olmalıdır. Epibaretrios, deniz ticaretinin başlaması bayramı kutlamaları için tören alayı burada toplanmakta. Kapıdan gerek Sürnü Cadde'den ilerlemekte ve tiyatroya uğrayarak yolun sonundaki limanın yanında Athena ve Apollon tapınaklarında son bulmaktadır. Böyle güzel bir yer. Çok da büyük bir çeşme. Side, Pamfilya bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesidir. Şehir doğrusu yer alan Manavgat Irmağı yakınında kurulmuştur. Kentin deniz kıyısında olmasından dolayı bölgenin önemli limanlarından biri haline gelmiştir. Side'de konuşulan ve şehrin kendisine özgü alfabesiyle yazılmış Side Müzesi'nde sergilenen az sayıda yazıt üzerinde mevcut Sideci üzerine yapılan araştırmalar bu dilin Anadolu'nun bronz çağı kavimlerinden olan Luvilerden geldiğini göstermektedir. Şehir ismi olan Side kelimesi Luvice nar anlamına gelmektedir. İskender'in ana basisinde Side'ye gelen kolonist Aeolilalı Kimerlerin çok kısa bir süre sonra kendi dilleri gerekçeyi unutup yerli barbar dilini kullanmaya başladıklarını söylemektedir. Strabo'nun belirttiğine göre Pamfilya'da, yani Side'de konuşulan Grekçe diyalekti kesinlikle Helenler için oldukça yabancıydı. Side M.Ö. 540'ta Pers egemenliğine girmiştir. İskender'in Anadolu'ya gelmesiyle Pers egemenliği son bulmuş ve şehir Makedon idaresine geçmiştir. Roma idaresi de bir liman kenti olarak kozmopolit bir yapıya sahip olan Side'de paganların yanı sıra Yahudiler, Hristiyanlar da yaşamaktaydı. Muhtemelen Aziz Paul yolculukları sırasında buraya da uğramıştır. Geç Roma döneminde Hristiyanlık Roma İmparatorluğu resmi dini olduktan sonra yapılan idari düzenlemelerde Side Kilisesi Pamfilya bölgesinin 1. Piskoposlu olarak ilan edilmiştir. Erken Bizans döneminde gelişen kent milattan sonra 7. yüzyılda Akdeniz'de ticaret olumsuz etken Arap akımları sırasında önem kaybederek küçülmüştür. Kent Selçukluların bölge ele geçirmesi sonrasında milattan sonra 10. yüzyılda terk edilmiştir. Bakın çeşmede belirtilen sütunlu yolda ilerliyoruz şimdi. Evet, sütunlu caddeler. Şehrin içerisinde 2 ana arter bulunmaktadır. Kuzeybatıda yer alan kapıdan başlayan sütunlu cadde, güneyde yer alan ticaret agorası ve tiyatro yapı grubuna doğru uzanmaktadır. Antik şehir gezmek için çok güzel bir sıcaklık var. Çok sıcak değil. Muhteşem bir hava. Kısa kollu, çok rahat gezebiliyorsunuz. Soğuk değil, sıcak da değil. Evet, şimdi ilerliyoruz sütunlu caddede. Bakın muhtemelen bunlar dükkanlar. Cadde boyunca uzanan.
Nereden nereye? Bakın burası konsollu ev. Burası da peristilli ev. Yangın sonucu ikinci katı yıkılmış. Evin içinde kanalizasyon sistemi bulunması tuvalete sahip olduğunu göstermektedir. Helenistik dönemde inşa edilen Bizans dönemine kadar kesintisiz kullanılmıştır. Evet, burası da peristilli evmiş. Ve şu anda Philippus surları önündeyiz. Bunların restorasyon çalışması varmış şu anda. Bu surlar kentteki tiyatro, tuvalet reyon gibi önemli birçok yapıyı içine alıyormuş. Antik çağ Bizans şehir ve yapı araştırması çok önemli bir şeymiş, yapıymış. Evet, şimdi şöyle girelim bakalım neler var. Evet, sitedeki amfiteyatroya girdik. Bakın böyle, giriş buradanmış. Şimdi ilerliyorum. Böyle kemerli yapıdan ilerliyorum. Oo, çok güzel. Burası çok güzelmiş. Evet, şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel. Şehrin merkezinde yer alıyor. Tiyatronun Helenistik bir önce yapısı olduğu halen kanıtlanabilmiş değildir. Roma devrinde yapı plan açısından Helenistik gelenekte yarım daireden taşan biçimde yapılmış olmasına karşın inşaat tekniği açısından Roma mimarisi geleneğinde yapılmıştır. Kavya'nın oturma sıraları diazomaya, basamakların ortasındaki yola kadar kısmı bir yamaca yaslanmış, üst kısmı ise tonozlar üzerinde eğilimli olarak şekillendirilmiş, düzde oturtulmuştur. Tiyatro bu özelliğiyle Anadolu'nun tekil örneklerindendir. Sahne binası 3 katlıdır. Süslemelerde barok özelliği görmektedir. Birinci katın podyumunda Dionysos frizi yer alır. Frizde şarap tanrısı ve tiyatronun hakimi Dionysos'un hayatı batıdan doğuya doğru kronolojik olarak anlatılmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda tarihli olarak tiyatroda Milattan sonra 3. yüzyıl orkestranın etrafı yüksek bir duvarla çevirerek ana şekline dönüştürmüş olmalıdır. Milattan sonra 5. yüzyılda tiyatro içerisinde şapeller yapılarak erken Hristiyanlık döneminde kutsal bir mekan, açık hava kilisesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Evet, şimdi tiyatrodan çıktık. Denize doğru ilerliyoruz. Burası muhtemelen antik kentte de bu şekildeydi. Sağlı sollu dükkanlar. Yazın çok daha kalabalık oluyordur tahminen. Bakın, evlerin arasında yıkıntılar var. Eski. Burada tarihle dükkanlar iç içe geçmiş. Yıkıntıların bittiği yerde şey başlıyor, dükkanlar başlıyor. Dükkanların altında tarih var. Burası ne acaba? O da eski bir kalıntı ama.
Bakın yine bölgenin dokusuyla uygun evler yapılmış. Güzel de olmuş. Ben çok beğendim. Bakın burada da yine böyle bir kuyu var muhtemelen. Kazdıkça alttan çıkıyor. Öyle bir yer ki. Bakar mısınız? Eski evleriniz önünde yeni evler. Evet. İlerleyelim bakalım. Evet, buradan denize çıkıyor arkadaşlar. Antik kentin devamında. Bir tane burası da antik limandı. Biraz bu tarafa doğru ilerleyelim. Şu mendireğin ucuna kadar gidelim. Oradan döneriz. Uy, ne kadar güzel. Limanın hemen yan tarafında böyle sütunlar var, çok şık. Güzelliğe bakın. Evet, şimdi bu tarafa doğru ilerliyoruz. Bakalım burada neler var. Bakın burada hala tarihin izlerini görmek mümkün. Taşların dizilişine bakarsanız sanki liman gibi. Burada zaten kalıntılar var. Bakın burası Side'nin doğu tarafının sahili. Doğu tarafı da böyle. Uçsuz bucaksız bir kumsal varmış gibi gözüküyor. Şimdi ilerleyelim bakalım neler göreceğiz. I love Side. Evet. Side'deyiz. Side'de tarihle şehir iç içe girmiş durumda. Tarih bitiyor, şehir başlıyor. Her yerde tarih var, bakın duvarlar, taşlar. Evet. Bakın yine şehrin içinde çıkartılmış kalıntılar. Mozaikler hala üzerinde duruyor. Oh yeah.
Buradan muhtemelen surlardan çıkıyoruz. Oo, çok güzelmiş burası. Evet, gördüğüm tiyatrodan gördüm. Sütun yapı buydu. Buraya gelmiş olduk. İyi oldu. Şimdi ilerleyelim bakalım neler var. Arkadaşlar bakın, burası devlet agorasıymış. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş olan agora 88.50 metre uzunluğunda, 69.20 metre genişliğindedir. Burası şehrin yönetim merkezi oluşturan devlet agorası. Dörtgen planlı yapının doğu cephesinde bir merkezi salon ile her iki yanında birer oda vardır. Merkezi salon Side kentine Nekaros, İmparator kültü kenti ünvanı verilmesinden dolayı imparatorlarla ilgili heykellerle süslenmiştir. Salonun iki yanında yer alan odaların içerikleri bilinmemektedir. Batıda yer alan geniş kare alanlı sütunlu stoğalarla çevrilidir. Alanın ortasında muhtemelen bir anıta ait yapı kanıtı bulunmaktadır. Evet, burası. Evet, bakın buradan da Side kentine bakalım şöyle. Burası Doğu kumsalı muhtemelen. Burası da böyle bakın. Güzel bir kumsal. Evet. Geldiğimiz sütunlu yoldan geri dönüyoruz arkadaşlar. Arabamıza. Bayağı güzel bir gezi oldu. Umarım siz de beğeneceksiniz. Ben yaklaşık bir 30 yıl önce gelmiştim Side'ye. Pek hatırlamıyorum yani. Ama bu haliyle çok güzel olmuş, çok beğendim. Evet arkadaşlar, bugün de Side'yi gezmiş olduk. Şimdi Antalya'ya doğru gidiyorum. Yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Keyifle kalın, sevgiyle kalın, karavanla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.